Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. 20 Temmuz'da çok önemli bir olay gerçekleşecek. Ne mi? Jüpiter karşıt Plüton sahne alacak. Evet. Peki neler olacak değil mi? Gerçekten çok güzel bir video. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 20 Temmuz'da evet gökyüzü dengelerin sarsıldığı ve otoritenin gerçekten yeniden tanımlandığı çok güçlü bir sınav alanına. Yani az önce de belirttim değil mi? Başlık çok önemli dedim. Jüpiter Plüton karşıtına sahne oluyor. Peki Gökçe Hanım ne oluyor? Neler olacak neler izleyin. Bu sadece gerçekten bir gökyüzü olayı olmayacak. O kariyerden ilişkilere, kişisel güçten inanç sistemlerimize kadar evet hayatımızın temel kolonlarının yerinden oynayabileceği bir dönüm noktası. Vallahi çok hızlı bir giriş yaptık değil mi? Anladığınız üzere gerçekten çok önemli bir olay. Lütfen her bir saniyesini çok ama çok dikkatlice izleyin derim. Kimileri için hak edilmiş bir yükselişin tabii ki kapısı açılacak. Kimileri için de kontrolün elden kaydığı haliyle yeni bir düzene geçişinde zorunlu olduğu bir süreç başlıyor diyebilirim. Bu güçlü karşıtlık tabii ki Temmuz ayının o ikinci yarısı boyunca yoğun şekilde hissettirecek kendini ve Ağustos ayının ilk günlerine kadar da hayatımızdaki önemli gelişmeleri şekillendirmeye maalesef devam edecek. Anladınız mı şimdi neden önemli olduğunu? Peki şimdi bu devasa enerji hayatımızın hangi alanlarını dönüştürmeye geliyor değil mi? Ya da nerede direnç göstermeli, nerede akışa teslim olmalıyız? İşte bugün sadece dışsal gelişmeleri değil bu sürecin İçsel mekanizmasını da tabii ki çözümleyeceğiz efendim. Programın devamında tabii ki Koç'tan Balığa tüm burçların bu etkileşimden hangi sınavlarla geçeceğini de tabii ki detaylandıracağım. Yükselen burcunuzu izlemek bakın çok önemli. Bu döngüde kendi yolunuzu çizmeniz için anahtar niteliğinde olacak. Aman diyorum gerçekten video çok önemli. Bu detayları sakın atlamayın. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi Jüpiter Plüton karşıtlığı ne demek değil mi? Bu arada çok özür diliyorum. Geçmeden önce şu kısa hatırlatmayı yapalım da kurtulalım değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve bu güzel video ve diğer içeriklerimden de haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu hype'lamayı da unutmuyorsunuz. Yine küçük bir hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Astrolojik danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bakın şimdi ekranın bu köşesinde çıkacak olan mail adresinden bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet şimdi Jüpiter Plüton karşıtlığı ne demek? Şimdi astrolojide Jüpiter büyüme, genişleme, fırsatlar, inançlar, bolluk, şans, yüksek hedefler ve hayata daha büyük bir pencereden bakma isteğiyle ilişkilendirilir. Jüpiter bulunduğu yerde büyütür, çoğaltır ve hatta görünür hale getirir. Şimdi bu bazen tabii ki hani güzel fırsatlar olabilir, yeni kapılar olabilir, maddi genişleme olabilir, eğitim olabilir, seyahat olabilir, ticaret olabilir. Bakın alan olabildiğince geniş yani hayatın içi aslında değil mi? Hukuk olur, kariyer alanında olur, büyüme olarak çalışabilir. Ancak Jüpiter her zaman sadece olumlu çalışmaz. Bazen de böyle abartıyı, ölçüsüzlüğü, fazla iyimserliği, gereğinden büyük riskleri ve ben bunu yaparım diyerek sınırları zorlamaya da aslında meyillidir. Plüton ise astrolojide güç demektir, kriz demektir, dönüşüm demektir, kontrol demektir, baskı demektir, derinleşme demektir, takıntılar, korkular, büyük değişimler ve yeniden yapılanmayla ilişkilendirilir. Plüton yüzeyde görünenle değil de aslında olayların altında yatan gerçek sebeplerle ilgilidir. Şimdi bakın kademe kademe değil mi? Böyle ders anlatır gibi tane tane anlatıyorum size. Çünkü olay gerçekten önemli. Gizlenen konuları açığa çıkarır, bastırılan duyguları görünür hale getirir ve artık böyle eskisi gibi devam edemeyecek o alanlarda köklü bir dönüşüm başlatır. Plüton'un etkisi aslında çoğu zaman hafif değildir yani bu durumu asla hafif almayın olur mu? Hani bir konuyu böyle biraz zorlar ama sonra temizler ve hatta daha sonra da o kadar güçlü bir temel üzerine yeniden kurar ki siz de şaşırır kalırsınız. Şimdi karşıt açı değil mi öyle dedik. Şimdi karşıt açıysa iki gezegenin gökyüzünde haliyle değil mi birbirine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Tamam bu basit bir tabir anlam evet. Ama detaylar derini hiç de öyle değil. Şimdi bu açı genellikle bir denge kurma ihtiyacını gösterir. Denge varsa aman diyorum işin rengi değişiyor demektir. İki farklı enerji aynı anda çalışır ama birbirini kolayca desteklemez. Bir tarafta büyümek, genişlemek, daha fazlasını istemek ve hatta risk almak isteyen Jüpiter var.
Diğer tarafta ne var? Kontrol etmek, dönüştürmek, güç kazanmak ve hatta derin krizleri ortaya çıkarmak isteyen maalesef bir Plüton'umuz var. İşte bu nedenle Jüpiter-Plüton karşıtı büyüme isteğiyle güç mücadelesinin karşı karşıya geldiği aslında çok ama çok güçlü bir gökyüzü etkisidir. Anladınız mı şimdi neden daha programın başında çok önemli bir video dedim? Evet. Şimdi bu açı altında baktığımızda bu açı altında baktığımızda insanlar daha fazlasını istemeye başlayabilir. İnsanız değil mi? Maymun iştahlıyız. Gözümüz doymaz. Hep isteriz daha fazlasını. Nedir? Para isteriz. Haliyle fazla güç, daha fazla başarı, daha fazla kontrol, daha fazla görünürlük ya da daha fazla söz hakkı gündeme gelebilir bu süreçte. Fakat burada önemli olan ne biliyor musunuz? Jüpiter ne dedik? Büyütür. Plüton ne dedik? Derinleştirir. İşte bu yüzden küçük bir konunun büyüyebileceğini, bastırılan bir meselenin de kriz haline gelebileceğini de ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Mesela bak bir örnek vereyim mi size? Şimdi para konularında mesela büyük yatırımlar, kredi, borç, miras, vergi, ortak para, hatta nafaka, tazminat, prim gibi konular gündeme gelebilir. Ancak burada acele ve abartılı kararlar nedir? Olabildiğince risklidir. Çünkü ne dedik? Jüpiter büyüt der, Plüton ne der? Bedelini gör der. Eyvah. Hiç ortası yoktur. İlişkiler kısmında da baktığımızda şimdi Jüpiter-Plüton karşıtı aslında güç dengelerini olabildiğince görünür hale getirebilir. Bir ilişkide mesela kimin daha çok söz sahibi olduğu, kimin fedakarlık yaptığı, kimin kontrol etmeye çalıştığı daha net aslında anlaşılabilir bu süreçte. Aslında buralarda bir sıkıntı yok değil mi? Bence de olsun zaten. Kimseye haksızlık olmasın. Sağlam ilişkiler bu süreçte daha dürüst bir zemine zaten oturacaktır. Her zaman olduğu gibi. Ama böyle sorunlu bir ilişki varsa, problemli bir ilişki varsa, işte bu ilişkilerde de güç savaşları ne olur? Çok daha belirgin bir hale gelebilir. Şimdi aslında bakın bu karşıtlığın en önemli mesajı nedir diye bana soracak olursanız ben de size şunu çok net söylerim. Büyümek istiyorsan önce neyi dönüştürmen gerektiğini görmelisin. Aslında ben hayata hep bu şekilde bakıyorum. Sadece bu süreç için geçerli değil ama bu süreçte bunu mutlaka uygulayın. Jüpiter fırsatı büyütüyor. Fırsatları size sunuyor ve onu olabildiğince büyütüyor. Plüton ne yapıyor? O fırsatın arkasındaki gerçek gücü ve gerçek krizi de ortaya çıkarıyor. İşte bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şey nedir? Değil mi? Ölçüyü kaçırmamak lazım. Büyük hedefler koymak evet desteklenebilir ama kontrolsüz risk almak ne yapar? Bu süreçte tabii ki desteklenmez. Para kazanmak, büyümek, ilerlemek elbette mümkündür. Hepimizin hayalidir, yapmak isteriz ama bunun için ne yapmak lazım? Sağlam, dürüst ve uzun vadeli bir temel gerekmektedir. Yani plansız, programsız, aceleyle alınmış kararlar bu süreçte işlemiyor. Yani kısaca toparlayacak olursam bu kısmı Jüpiter-Plüton karşıtı bize şunu çok açık ve net bir şekilde söyler. Hayatında büyütmek istediğin alan neyse önce o alandaki güç dengesini ve korkularını gör der. Evet, güzel bitirdik değil mi? Şimdi bu süreçte asıl soru bu. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önemli bir soru. İşte cevapları. Jüpiter-Plüton karşıtlığının bence en önemli sınavı bakın. Büyüme isteğiyle kontrol arzusu arasında doğru dengeyi kurabilmek olacak. Şimdi Jüpiter sizi böyle daha büyük hedeflere yöneltecek. Ama Plüton da bu hedeflere hangi motivasyonla ilerlediğinizi illaki sorgular. Kararlar böyle hırs, korku veya güç gösterisi üzerine kuruluyorsa Plüton bu temelleri mutlaka ne yapar biliyor musunuz? Test eder. Öyle boşuna bir başarı getirmez size. İlla bunu test eder. Yani dibine kadar gider ne oluyor diye. Bu nedenle alacağınız her adımın, atacağınız her kararın arkasındaki gerçek niyetinizi gerçekten ama gerçekten çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü sınava tabi tutulacaksınız. Bu süreçte özellikle maddi konularda da böyle plansız riskler almak sanıyorum sıkıntılı olacak. Bakın bunun yerine ne yapın biliyor musunuz? Stratejik ve sabırlı hareket etmek çok ama çok daha doğru olacak. İlişkilerde güç savaşlarından biraz uzak durmak evet önem kazanır. Yani haklı çıkmaya çalışmak, karşı tarafı kontrol etmek veya böyle her şeyi kendi istediğiniz gibi yönetmeye çalışmak gerilimi ne yapar? Artırır. Yani
Boşa zaman kaybı. Hiç gerek yok böyle bir süreçte. Bu dönem öyle bir dönem değil. Bakın bu dönem nasıl bir dönem biliyor musunuz? Mücadeleyi büyütme değil, ilişkilerin gerçek temelini görme dönemi. Bunu anladığınız takdirde zaten olayı çözmüş olacaksınız. Unutmayın, Jüpiter evet hızlı büyümek isterken Plüton ne yapar? Kalıcı dönüşüm ister. Bu nedenle ilk bakışta evet belki biraz size şimdi olumsuz görünecek gelişmeler ama uzun vadede çok önemli fırsatlara da dönüşebilir. Karamsarlık yok. Azıcık sabırlı olacağız. Aynı şekilde çok cazip görünen fırsatlar da sağlam temellere dayanmıyorsa elbette bu da ne olacaktır? Kalıcı olmayacaktır. Aslında sistem tıkır tıkır işliyor. Yeter ki siz bunun farkına varın. Şimdi burç analizlerine geçmeden önce bu sürecin tabii ki doğasını doğru anlamamız için yine önemli bir noktayı özellikle de vurgulamak isterim. Evet, aralarda böyle güzel hatırlatmalar yapmam lazım. Sizin için tabii ki. Bu videoda hayatınızın tüm alanlarını değil, bak altını çiziyorum, tamam mı? Bu videoda hayatınızın tüm alanlarını değil, Jüpiter-Plüton karşıtlığının yükselen burcunuza göre en güçlü şekilde çalışacağı yaşam alanını değerlendiriyorum. Siz de ne yapacaksınız? Bu nedenle kendi burcunuzu izlerken kariyerinizden, aşk hayatınızdan ya da maddi konulardan bahsedilmediği zaman bu alanların tamamen etkilenmeyeceği anlamına gelmeyeceğini de anlamanız gerekiyor. Anlaştık mı? Bu sadece Jüpiter-Plüton karşıtlığının ana etkisinin o konularda yoğunlaşmasını gösterecek. Eğer bu konuda anlaştıysak 12 burç, yükseleniniz özellikle çok önemli. Hiçbir sorun olmadan izleyebileceksiniz. Şimdi hazırsanız şimdi Jüpiter-Plüton karşıtlığının her burçta en güçlü şekilde çalıştıracağı yaşam alanlarına gelin birlikte bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla başlayalım. Bakın bu süreç zor bir süreç değil mi? Ana tablodan da anladığınız gibi. Bu durumda desteklenen kısımda yer alıyorsunuz. Vallahi çok büyük bir şans. Hiç ağız burun bükmeyin derim. Bakın şimdi. Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu dönemde aslında en güçlü şekilde aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili konuları ve geleceğe yönelik hedeflerinizi çalıştıracak. Anladınız mı şimdi neden o kadar detaylı bir şekilde altını çize çize söyledim? Özellikle uzun vadeli planlarınız, sosyal çevreniz ve içinde bulunduğunuz projeler gerçekten önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Hayatınıza gerçekten değer katacak kişilerle yolunuza devam ederken sizi böyle geride tutan o bazı bağlantılarda doğal olarak ne olacak biliyor musunuz? Hayatınızdan kendiliğinden çıkabilir. Hiç çevirmeyin, bırakın gitsin. Hiç, benden size tavsiye. Gökyüzü aşk hayatınızda ve o yaratıcı çalışmalarınızda aslında size cesur adımlar atmanız konusunda destek veriyor. Bak bu anlamda destekleniyorsunuz. Çocuk sahibi olmayı düşünen koçlar veya çocuklarıyla ilgili çok önemli kararlar alacak olanlar varsa çok güçlü etkiler söz konusu. Bence değerlendirin derim. Çünkü anladınız değil mi? Süreç zor bir süreç. Yani desteklendiğiniz alan neyse bence yürüyün. Hiç ardınıza bakmayın. Ama hani yalnızca böyle anlık heyecanlarla hareket etmek, uzun vadeli hedefleriniz biraz ikinci plana atmak ve geleceğinizi etkileyecek kararları da hani böyle duygusal tepkiler vermek yerine bu süreçte desteklenmediğinizde belirtmem lazım. Yani ne yapacaksınız? O anlık heyecanlara kapılmayacaksınız. Uzun vadeli o hedeflerinizi ikinci plana atmak ya da hani geleceğinizi gerçekten etkileyecek kararları da böyle duygusal tepkiler verirseniz bu süreçte desteklenmezsiniz. Ne diyor size? Duygusallık değil, mantık devrede olsun diyor. Anlaştık mı? Evet, bu süreçte aslında sizlere küçük bir tavsiyem olsun naçizane. Gelecekte böyle sizi hani gerçekten değer katacak ilişkilere, projelere, kişilere ve hedeflere odaklanmanız gerçekten çok daha sağlıklı olacak. Jüpiter evet büyüme fırsatı sunuyor dedik. Plüton da artık sizi ileri taşımayan kişi ve planları da geride bırakmanızı isteyecek. Şimdi siz bu durumda ne yapacaksınız? O projelere ve hedeflere tabii ki uyacaksınız, uygulamak isteyeceksiniz. O Jüpiter'in size sunduğu büyüme fırsatını değerlendirmek isteyeceksiniz ama Plüton da ne diyecek? Artık seni taşımayan o kişi ve planları geride bırak. Senden bunu istiyorum diyecek. İşte bu değişime direnmek yerine ne yapın biliyor musunuz? Doğru seçimler yapın ve bu karşıtlığın sanıyorum en büyük kazanımı sizin için bu yönde olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden her bir burç için ama ilk sizi okuduğum için tabii ki sevgili Koç ve yükselen Koçlar için geldi. Evet sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, biraz karışık etkiler var sizin için bu süreçte. Neler bakalım. Şimdi Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu dönemde aslında en güçlü şekilde kariyerinizi, bakın toplumsal statünüzü ve aile yaşamınızı etkileyecek. Gerçekten her biri de değil mi çok önemli. Kariyer, toplumsal statü,
aile yaşamı daha da ne olsun, değil mi? Mesleki hedeflerinizi büyütürken ev ve aile düzeninizle ilgili de aslında çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Kariyerinizde yeni sorumluluklar, görev değişiklikleri veya yöneticilerle yapılacak o kritik görüşmeler evet gündeme gelecek, tamam mı? Ama aynı süreçte ailevi sorumluluklarınızın da artabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Evet, gökyüzü uzun vadeli kariyer planları yapan boğaları evet güçlü şekilde destekliyor. Bak, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Özellikle emek verdiğiniz konularda kalıcı sonuçlar alma potansiyeliniz yükseliyor. Evet, buralarda bir sıkıntı yok. Ama kariyer hedefleri uğruna aile düzeninizi ihmal etmek ya da ailevi gelişmeler nedeniyle de önemli mesleki fırsatları ertelemek sanıyorum bu süreçte sizi pek fazla desteklemeyecek. Yani çok hassas bir denge, değil mi? Yani bir tarafı kurtarayım derken diğer taraf yıkılacak. O yüzden çok hassas bir teraziden geçiyorsunuz. Çok mantıklı kararlar vermek lazım. Bu karşıtlık sizden aslında iki alan arasında sağlam bir denge kurmanızı istiyor. Ben de sizden gerçekten bunu özenle talep ediyorum. Ne olur acele karar vermeyin. Çok hassas konular. O yüzden de iyi bir denge sağlamak gerekiyor. Bu süreçte de sizlere tıpkı koçlar gibi verebileceğim tavsiyem ne olabilir biliyor musunuz? Kısa vadeli çözümler yerine ne yapın? Uzun yıllar böyle etkisini sürdürecek kararlar alın derim. Gerçekten. Özellikle bakın, kariyer ve aile arasında hani seçim yapmak zorunda kalacaksınız ya. Bence böyle bir seçim yapmak yerine her iki alanı da güçlendirecek yeni bir düzen oluşturmanız aslında bu karşıtın enerjisini aleyhinize değil de lehinize çevirecek anahtar cümle. Bu da benden size hediye olsun o zaman. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Evet, siz desteklenen taraftasınız. Ama nasıl? Bakalım. Şimdi Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu dönemde en güçlü şekilde eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantıları ve resmi süreçler alanınızı etkileyecek. Bekleyen başvurular, akademik çalışmalar, uluslararası bağlantılar veya hukuki süreçler aslında çok önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir. Güzel. Bak, bunlar gerçekten önemli konular. Aynı zamanda bakın, bakış açınızı değiştirecek yeni bilgiler, yeni fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Gökyüzü bilgi birikiminizi büyütmeniz, yeni eğitimlere yönelmeniz ve uluslararası bağlantılar kurmanız konusunda da gerçekten sizi olabildiğince destekliyor. Resmi süreçlerde aslında sağlam hazırlıklar yapan ve planlı ilerleyenler çok önemli avantajlar da elde edebilir, biliyor musunuz? Yani planınızı, programınızı doğru yaparsanız bu süreç arkanızda. Destek var. Buna karşılık o eksik araştırmayla hareket etmek, hukuki veya resmi süreçleri hafife almak, ya nasıl olsa ben tamam hallederim gibi hani vardır ya bizim yapımızda, yeterli hazırlık yapmadan o büyük kararlar vermek, bak çok net söylüyorum, bu süreçte desteklenmez. Yani var olan şansı terse çevirirsiniz. Ama sakın bu hataya düşmeyin derim. Şimdi burada her bir burç için gerçekten küçük küçük tavsiyelerim olacak. Naçizane. Şimdi bakın, sizin için de gerçekten şu tavsiyede bulunabilirim. Önünüze çıkan her fırsatı değerlendirmeden önce ne yapın biliyor musunuz? Çok ayrıntılı bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Hatta şiddetle tavsiye ederim. Ve uzun vadeli hedeflerinize hizmet edecek seçimler yapmanız da sanıyorum sizin için bu süreçte çok daha akıllıca olacak. Tabii ki bilginizi büyüten her adım Jüpiter-Plüton karşıtlığının sunduğu en önemli fırsatlardan da biri olacak. Bunu da sakın unutmayın, cebinize koyun derim. Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Dikkat gerektiren bir süreç sizin için. Neden? Şimdi Jüpiter-Plüton karşıtı bu dönemde aslında en güçlü şekilde para, ortak kaynaklar ve finansal yapınızı gerçekten etkileyecek. Gelirleriniz, yatırımlarınız, kredi, borç, vergi, miras veya ortak para konularında gerçekten çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Finansal sisteminizin aslında ne kadar sağlam olduğu bu süreçte daha görünür hale gelecek, biliyor musunuz? Evet, bunları gözden kaçırmayın. Gökyüzü gelir kaynaklarınızı güçlendirmek, finansal yapınızı yeniden düzenlemek ve uzun vadeli maddi güvence oluşturmak isteyen yengeçleri bakın bu alanda gayet güzel destekliyor. Ama burada bir ama var. Plansız harcamalar yapmak veya ortak para konularında böyle yeterli araştırma yapmadan karar vermek bakın bu süreçte gerçekten sizin için çok sıkıntılı ve sancılı olur. Asla desteklenmiyorsunuz. Sakın böyle bir hamle yapmayın derim. Özellikle büyük finansal kararlar alırken gerçekten şaka bir yana lütfen aceleci davranmayın diyorum. Gerçekten bu konuda zararlı olur ve zararlı çıkarsınız. Bu süreçte sizler için de tavsiyem ne olabilir biliyor musunuz?
mevcut kaynaklarınızı koruyacak ve uzun vadede büyütecek bir finansal plan oluşturmanız olacak. Bir plan yapın şöyle, tamam mı? Bir kaynaklarınızı hem önce bir koruyacak hem de uzun vadede ne kadar büyüyebilecek. Bak, bunun mutlaka finansal planını yapın. Jüpiter evet kazanç alanınızı genişletmek istiyor. Evet, bunu isterken Plüton da bu kazancı sürdürebilir hale getirecek sağlam bir yapı kurmanı senden talep ediyor. Yani bir fikrin var, hayata geçireceksin. Bunun altyapısının temelini oluştur, öyle gel karşıma diyor. İşte bu nedenle bu karşıtlık boyunca atacağınız her maddi adımın uzun vadeli sonuçlarını da mutlaka hesaba katın derim, değil mi? Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara dönüşüm noktası diyebiliriz. Jüpiter ve Plüton karşıtı bu dönemde en güçlü şekilde evlilik, ortaklıklar ve hayatınızdaki önemli ilişkileri etkileyecek. Özellikle uzun süredir devam eden bir ilişki, iş ortaklığı veya hukuki bir süreç yeni bir aşamaya taşınabilir. Bu karşıtlık ilişkilerinizdeki güç dengelerini olabildiğince görünür hale getirirken sağlam temeller üzerine kurulan birliktelikleri tabii ki güçlendirecek. Sürdürülebilir olmayan ilişkileri ise yeniden değerlendirmenizi sağlayacak. Yani bakın, aslında hiçbir şey sizin için kayıp olmuyor, değil mi? Sağlam olan daha da güçlenecek ama sürdürülebilir olmayan ilişkilerde yeniden değerlendirilebilecek. Yani hatalar yeniden gözden geçirilebilir, bir şans verilebilir anlamına geliyor. Gökyüzü karşılıklı güvene dayanan ortaklıkları ve uzun vadeli birliktelikleri elbette destekliyor. Yeni işbirlikleri kurmak, önemli anlaşmalar yapmak veya ilişkinizi daha sağlam bir zemine taşımak isteyen aslanlar, bakın bu süreçten olabildiğince güçlü kazanımlar elde edebilecek. Ancak tek taraflı kararlar almak, o ortak hareket edilmesi gereken konularda hani bireysel davranmak isterseniz veya hani güç mücadelesine girerseniz, bakın bu süreçte desteklenmiyorsunuz. Kaybeden taraf olursunuz, benden söylemesi. Sizler için de tavsiyem ne olur biliyor musunuz? Yani birlikte hareket etmeniz gereken alanlarda uzlaşmayı biraz ön planda tutun ve önemli kararları da lütfen, bu süreç için konuşuyoruz, tek başınıza vermeyin. Ya niye o sorumluluğun altına giriyorsunuz ki? Ortak alın o kararları. Yarın öbür gün bir şey olduğu zaman sen de bana evet demiştin dersiniz, değil mi? Daha kolay ve pratik değil mi? Evet, Jüpiter ilişkileri büyütürken Plüton o ilişkinin ne kadar sağlam olduğunda biliyorsunuz test eder. O yüzden kaçamazsınız, kandıramazsınız. Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Siz dikkat gerektiren bir süreç yaşayacaksınız. Şimdi Jüpiter Plüton karşıtı bu dönemde evet en güçlü şekilde iş düzeninizi, çalışma hayatınızı ve sağlık sisteminizi etkileyecek. Aman diyorum, bak geliyor. Tehlikeli geliyor, dikkat. Günlük çalışma temponuz, iş ortamınızdaki o sorumluluklar ve yaşam rutininiz yeniden şekillenebilir. Bakın bu süreçte önemli detaylar. Aynı zamanda uzun süredir devam eden sağlık konuları veya yaşam alışkanlıklarınız da bu süreçte çok daha fazla önem kazanacaktır. Gökyüzü çalışma düzeninizi yeniden yapılandırmanız, verimliliğinizi artırmanız ve sağlığınızı uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almanız konusunda da sizi evet bu anlamda olabildiğince güzel anlamda destekliyor. İş ortamında yeni görevler üstlenmek veya daha sistemli bir çalışma düzeni oluşturmak da sizin için bu süreçte güzel bir avantaj sağlayabilir. Evet, ama şimdi aşırı iş yükü almak, dinlenme ihtiyacınızı böyle sürekli ertelemek veya sağlığınızla ilgili uyarıları önemsememek ne olur? Ben de kızarım. Bu süreçte desteklenmiyorsunuz. Gökyüzü de desteklemiyor, ben de desteklemiyorum. Aman diyorum. Bu süreçte bakın gerçekten önemli. Sizler bence şunu yapabilirsiniz. Hayatınızı zorlaştıran o alışkanlıkları değiştirmekten çekinmemelisiniz, tamam mı? Çekinmeyeceksiniz. Jüpiter daha verimli bir düzen kurmanızı desteklerken Plüton da artık ne diyor? Sürdürülebilir olmayan çalışma sistemlerini geride bırakmanı isteyecek. Yani aslında çok zor değil size söylemiş olduğu sistem. Çok basit. Hayatını zorlaştıran alışkanlıkları değiştir ve bundan çekinme, değil mi? Yenilere yer aç diyor. Evet, zor bir süreç. Umarım kolay atlatırsınız. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Siz desteklenen bir süreç yaşayacaksınız. Tam, değil mi? Bir öğretmen gibi oldum. Jüpiter Plüton karşıtı bu dönemde aslında en güçlü şekilde sosyal çevrenizi, gelecek hedeflerinizi ve uzun vadeli projelerinizi etkileyecek. İçinde bulunduğunuz ekipler, arkadaş çevreniz, o birlikte hareket ettiğiniz kişiler değişebilir. Durdum ama biraz böyle heyecan olsun istedim. Evet değişebilir, yani değişsin de zaten. Aynı zamanda
geleceğe yönelik planlarınızda çok daha net bir şekilde yön kazanmaya başlayacak. Güzel bir döneme giriyorsunuz. Farkındalığınızın yükseldiği bir dönem. Gökyüzü aslında size katkı sağlayacak yeni bağlantılar kurmanız ve güçlü ekiplerin içinde yer almanız ve hatta uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanız konusunda bakın sizi destekliyor. Yani ben varım, arkandayım diyor. Korkma, yürü, cesaretini topla diyor. Özellikle ortak projeler, organizasyonlar ve sosyal çevre aracılığıyla bakın çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Herkese nasip olmaz. Bakın görüyorsunuz herkes nelerden geçiyor, ne sınavlardan, ne testlerden geçiyor. Kıymetini bilin. Ama sizi ileri taşımayan ilişkileri de maalesef tabii ki sürdürmek size de bu dönem için çok da hayır getirmez. Bence de sürdürmeyin. Hani tamamlanmamış varsa bu hedefler olabilir, projeler, planlar olabilir. Bunlara ne olur tutunmayın ya. Ya bir bırakın. Bu süreçte çünkü desteklenmiyorsunuz. Zorlamanın bir anlamı yok. Gökyüzü de sizi bu anlamda uyarıyor. Bu süreçte gelecek planlarınızı yeniden şöyle gözden geçirin. Ya da sizi böyle hani aynı vizyonu paylaşan insanlarla bir araya getirecek adımlar da atmanız gerekmekte. Yani o eski kafa çalışmıyor diye sana. Eski sistem bitti artık diyor. Pil bitti. Sen artık yeni versiyonla yüzleşmen lazım. Ya şu adımı atın artık bence. Jüpiter evet yeni fırsatlar sunar. Ama Plüton da hedeflerinize hizmet etmeyen o bağları da doğal olarak hayatınızdan çıkarır. Çünkü ne diyor? Bakıyor sana sen yapmıyorsun, ısrarla diyor ben yaptırayım bari diyor. Ne olursunuz. Yani şu hedeflerinize hizmet etmeyen ne varsa şu bağları koparın, hayatınızdan çıkarın. Benden size tavsiye. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler. Bakın sizin için kritik bir dönem. Gerçekten parantez içinde yazmışım kritik dönem diye. Şimdi Jüpiter Plüton karşıtı bu dönemde en güçlü şekilde kariyerinizi, toplumsal statünüzü ve yaşam temellerinizi gerçekten etkileyecek. İş hayatınızda önemli sorumluluklar üstlenebilir, mesleki hedefleriniz yeniden şekillenebilir veya aile yaşamınızla ilgili gerçekten çok ama çok kalıcı kararlar alabilirsiniz. Bunlar önemli konular. Kariyerinizde böyle özel yaşamınız arasında böyle bu denge aslında bu karşıtın ana çalışma alanlarından biri olacak biliyor musunuz sizin için? Evet, gökyüzü mesleki yükseliş, yeni sorumluluklar ve uzun vadeli böyle kariyer planları konusunda evet sizi bu anlamda biraz da olsa destekliyor. Ama aynı zamanda da yaşam düzeninizi güçlendirecek ailevi kararlar almak için de çok önemli fırsatlar da sunuyor diyebilirim. Ama şimdi kariyer hedefleri uğruna da aile yaşamını ihmal etmek ne derece doğru? Bana göre de ters. Ya da ailevi hani gelişmeler nedeniyle mesleki sorumluluklardan uzaklaşmak bu süreçte ne kadar doğru? Zaten desteklenmiyorsunuz. Yani iki arada bir derede aman diyorum yani. Evet meslek de çok önemli, kariyer de çok önemli ama aile de çok önemli değil mi? Çok önemli hassas bir denge aman diyorum. Bu süreçte ne yapın biliyor musunuz? Hem kariyerinizi hem de hani yaşam düzeninizi böyle birlikte güçlendirecek kararlar alabilirsiniz. Aslında zor değil. Şöyle bir sakinleşin. Böyle bir heyecana, bir değil mi? O fevriliğe kapılmadan ne oluyor demeden şöyle bir sakinleşin. O karara emin olun ne diyeceksiniz. Çünkü Jüpiter sizi daha görünür bir konuma taşımak istiyor. Evet yani daha görünür olabileceğin pozisyona taşımak istiyor ama Plüton'da ne diyor? Bu yükselişi taşıyacak sağlam temeller oluştur diyor. Yani aileni de ihmal etme. Evet kariyerin de önemli ama bak burada ince bir nüans var, ince bir mesaj var anlayana ve de alana. Evet geldik yay ve yükselen yaylara. Şimdi eşim heyecanla bekliyor. Hangisi? Tamam merak etme. Desteklenen taraftasın. Evet. Jüpiter ve Plüton karşıtı bu dönemde en güçlü şekilde eğitim, vizyonunuz ve resmi süreçlerle ilgili alanları olabildiğince etkileyecek. Akademik çalışmalar, hukuki konular, yurt dışı bağlantıları, resmi başvurular ve geleceğe yönelik uzun vadeli planlarınız gerçekten önemli gelişmelere sahne olabilir. Hayata bakış açınızı değiştirecek kararlar almanız ve yeni bir yön belirlemeniz de bu süreçte olabildiğince mümkün. Gökyüzü bilgi birikiminizi artırmanız, kendinizi geliştirmeniz ve uzun vadeli hedeflerinize yatırım yapmanız konusunda gerçekten sizi destekliyor. Resmi kurumlarla yürüttüğünüz işlemler veya eğitimle ilgili girişimlerde de aslında olumlu ilerlemeler var. Ama hani yeterli hazırlık yapmadan o büyük kararları almak, hukuki süreçleri hafife almak veya yalnızca hani iyimserliğe güvenerek hareket etmek bakın bu süreçte çok da fazla desteklenmiyor. Siz olun çok da fazla iyimser olmayın bu süreçte. Özetle söylemem gerekirse ufkunuzu geliştirecek her fırsatı değerlendirin derim. Bak gerçekten değerlendirin. Ama kararlarınızı gerçekten sağlam bilgi ve o doğru planlama üzerine inşa ederseniz sıkıntı yok.
Zaten bak Jüpiter ne diyor? Yeni kapılar açarken sana Plüton da bu kapılardan hangisinin gerçekten geleceğine hizmet edeceğini sana gösterecek. Yani sen bir adımını at, doğru kararını ver. O kapı sana zaten kendiliğinden otomatik olarak açılacak. Tamam? Beğendin mi? Evet, eşim böyle yapıyor. Tamam, güzel. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Finansal dönüşüm. Bu süreçte sizin için böyle bir süreç. Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu dönemde aslında en güçlü şekilde ortak para, yatırımlar, finansal yapınızı etkileyecek. Bakın buralar çok önemli. Kredi, borç, vergi, miras, sigorta, ortak kazançlar ve büyük maddi kararlar olabildiğince ön plana çıkabilir. Özellikle uzun vadeli finansal planlarınızı bakın yeniden yapılandırmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Ben de bunun altını bir kez daha çizmek isterim. Gökyüzü ekonomik yapınızı güçlendirecek, evet, strateji kararları gerçekten destekliyor. Mevcut borçların yeniden düzenlenmesi, ortak yatırımların gözden geçirilmesi veya finansal sisteminizi daha sağlam hale getirecek adımlar aslında size çok daha büyük avantaj sağlayabilir. Ama şimdi o yüksek risk içeren yatırımlar, kontrolsüz borçlanmalar veya maddi konularda öyle acele kararlar almak bakın bu süreçte asla ve asla desteklenmiyor. Bu süreçte bakın benim sizlere çok küçük de olsa naçizane bir tavsiyem olacak. Kısa vadeli kazançların peşinden gitmek yerine ne yapın biliyor musunuz? Uzun yıllar güven sağlayacak finansal bir yapı oluşturmaya bence odaklanın. Sizin için çok daha sağlıklı ve daha karlı olacak. Çünkü Jüpiter büyüme fırsatı sunar. Evet, size sunacak. Plüton ise bu büyümenin sağlam temelleri üzerine kurulmasını sizden isteyecek. Bakın aslında Plüton'un sizden hep istediği şey aynı. Temellerin sağlam mı? Ne istediğini biliyor musun? Temel sağlamsa yürü git diyor. Eğer gerçekten verdiğin kararın arkasındaysan o doğru kapı sana açılacak diyor. Aslında sana sistem diyor ki belli, yapacağın şey belli. Kararını vereceksin. Sana büyüme fırsatı veriyor Jüpiter. Plüton da sana bunun temelini sağlıyor. Daha ne istiyorsunuz değil mi? Her şey açık ve net aslında. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Kritik kararlar olacak sizin için bu süreçte. Şimdi Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu dönemde en güçlü şekilde ilişkiniz, ortaklıklarınız ve hukuki bağlarınızı evet etkileyecek. Evlilik, iş ortaklığı, sözleşmeler ve uzun vadeli o birliktelikler önemli bir sınavdan geçebilir. Bu süreçte bakın bazı ilişkiler güçlenirken bazı ortaklıklar yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir. Gökyüzü evet karşılıklı güvene dayanan ilişkileri ve sağlam ortaklıkları gerçekten destekliyor. Her zaman destekler ama bu süreçte ekstra destekliyor. Yani anlaşmalar yapmak, hukuki süreçleri sonuçlandırmak veya ilişkinizi daha sağlam bir zemine taşımak açısından aslında güçlü etkiler alıyorsunuz diyebilirim. Ama tabii ki hani böyle tek taraflı kararlar vermek, ortak hareket edilmesi gereken konularda işte uzlaşmadan hani böyle uzaklaşmak, geri çekilmek ve güç mücadelesine girmek bakın bu süreçte hiç ama hiç desteklenmiyor. Bence hiç o toplara girmeyin. Size de aslında küçük bir tavsiyem olsun. Ortak karar gerektiren konularda açık iletişim kurun. Benden size tavsiye. Uzun vadeli düşünmenizdir, tamam mı? Yani gerçekten açık bir iletişim kurun. Bu zaten uzun vadeli düşünmenize de sebep olacaktır. Hem sizin hem karşı tarafın. Jüpiter evet ilişkileri büyütür. Evet, bu fırsatı size verir. Plüton da yalnızca yine diyorum ya size bu temelin, bu düşüncenizin, bu ilişkide gerçekten ne kadar sağlamsın, ne kadar istiyorsun, bunun ne kadar kalıcı olmasını istiyorsun diye sana sorar. Ve bunun aslında senin hayatında kalıcı olması için de izin de verecektir. Ama diyorum ya sen ne kadar kararlısın değil mi? Ve geldik son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balık. Yeniden yapılanma süreci. Şimdi Jüpiter-Plüton karşıtı bu dönemde en güçlü şekilde günlük düzeninizi, çalışma hayatınızı, sağlık sisteminizi etkileyecek. Önemli. İş ortamınız, sorumluluklarınız ve yaşam rutininiz yeniden şekillenirken uzun süredir böyle ihmal edilen çalışma alışkanlıklarınızı da değiştirme ihtiyacı bu dönemde biraz daha böyle belirgin hale gelecek. Bu süreç aynı zamanda bakın tamamlanması gereken yarım kalmış işleri de gündeminize taşıyabilir. Gökyüzü aslında daha düzenli bir çalışma sistemi kurmanız, verimliliğinizi artırmanız ve hatta yaşam kalitenizi yükseltecek alışkanlıklar geliştirmeniz konusunda sizi gerçekten destekliyor. Günlük düzeninizi yeniden planlamak ve iş hayatınızı daha sürdürülebilir hale getirmek önemli avantajlar sağlayacaktır. Benden size küçük bir tavsiye. Ama düzensiz yaşam biçimini sürdürmek,
Normal hayatta da böyle değil mi yani? Ne kadar sağlıklı olabilir ki? Sorumlulukları sürekli ertelemek veya bedeninizi zorlayan o çalışma temposunda ısrar etmek bu süreçte değil, hiçbir süreçte zaten desteklenmez. Evet, sizin için de son olarak bir tavsiyem, hayatınızı kolaylaştıracak yeni bir düzen kurmanız ve yarım kalmış işleri de gerçekten tamamlayarak önünüzü açmanız olacak. Bakın, Jüpiter size çok daha verimli bir yaşam düzeni oluşturmanızı destekliyor bu anlamda. Ama Plüton da ne diyor? İşlevini kaybetmiş o alışkanlıkların var ya, az önce de belirttim. Bunları neden geride bırakmıyorsun diyor. Bunları geride bırakmanı istiyorum senden ki yeniye yer açalım diyor. Evet, güzel bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bu bilgiler gerçekten hayatınızda da işinize yarayacaktır. Ne yapıyoruz? Yorumlar kısmında gerçekten o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bu güzel videoyu beğenin, hype'lamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.